Selamlar. Merhaba. Sonunda gelebildim. Aslında bir süredir buradayım da. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben bir süredir aslında dekorasyonla uğraşıyordum. Ondan sonra da hani küçük YouTube resmi çekiyorsun ya, onunla uğraşıyordum doğru kareyi bulmak için. Bu sefer nasıl bir kare yakalayacağız bakalım. Aynayla olunca işim daha da zor oluyor. Çünkü ışığın gözükmemesi gerekiyor, başka şeyin gözükmemesi gerekiyor. Yani çok memnun değilim açıkçası açıdan ama fena da değil. Teşekkür ederim. Evet, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. İki yudum bir şey içeyim dedim ya, bir süredir. Yani sadece şey yapmakla uğraşıyordum, şu doğru kareyi bulmakla. Evet. Yeşil çayımdan bir yudum aldım, birkaç yudum ve başlayabilirim. Thank you very much. Evet. İki ayarlama daha çekeceğim. Güya yayından 9'da başlatacaktım. İşte evdeki hesap çarşıya uymuyor çoğu zaman. Thank you. It's Louboutin. My shoes are. Evet. Bugün bir İspanyol masalı okuyacağım. Yani ufak bir düzenleme daha yapıyorum izninizle. Benim gibi mükemmeliyetçi olunca doğru kareyi bulana kadar yani doğru resmi arıyorum sürekli. Düzgün bir kare olsun istiyorum. Öyle olunca da biraz yavaşlıyor yayın. Hatta aynayı da düzelteceğim ya. Bu ayna çok yatay duruyor. Tabanı gösteriyor. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Gerçekten yani bir ışıkçım yok, yönetmenim yok, prodüktörüm yok. Her şeyi ben yapıyorum. Sesim nasıl geliyor? İyidir umuyorum. Artık başlayayım. Başlayayım mı? Milimetrik hesaplar. Evet. Yes, now we can start. Yes, it's okay. Harika. Şimdi okuyacağım kitabın, daha doğrusu bir İspanyol masalı demiştim. Evet. Ejderhanın Hazinesi değil, böyle hazineli masallar çok var İspanyol masallarında. Bolca gemi var, hazine var. Böyle. Elmas Adası adlı masaldı. Evet, buldum sayfasını.
Ay ayağımı niye uzattım ki ben şimdi? Kalmış öyle. Ay. Geldim, buldum masalı. Evet, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Esperanza isimli gemi Çin denizinde yol alırken korkunç bir fırtınaya yakalanmış. Her şey o kadar çabuk olmuş bitmiş ki eski bir deniz kurdu olan kaptan bile tatlı tatlı esen o rüzgarın bir anda böyle bir fırtınaya dönüşebileceğini akıl edememiş. Dalgalar geminin dümenini kırmış ve gemi kasırgaya kapılıp kontrolsüzce sürüklenmeye başlamış. Ne yöne gittiklerini kestiremedikleri için kısa sürede kaybolmuşlar. Herkes sonlarının geldiğini düşünüyormuş. Gemi fırtınaya daha fazla dayanamayarak yani tutamadım. Şunu tutuyorum, kitabı tutuyorum bir yandan. Gerçekten. Evet, tekrar Bodrum'a dönüyorum. Evet, gemi fırtınaya daha fazla dayanamayarak paramparça olacakmış. O esnada kaptan var gücüyle bağırmış. Elmas adası gözüktü. Ne yapalım elmas adası gözüktüyse diye bağırmış denizcilerden biri. Şimdi buna sevinecek olan mı var? Elmas adası olsa, can adası olsa oraya çarpınca parçalayacak bizi. Doğru söylüyorsun demiş kaptan. Ama fırtına biraz yatışmış gibi. Hemen filikalara doluşup adaya doğru kürek çekersek hayatımız kurtulabilir. Beşik gibi sallanan geminin içinde zar zor filikaları suya indirmişler ve biri hariç bütün denizciler kürek çekerek çok da uzakta olmayan adaya doğru ilerlemeye başlamış. Gemide yalnızca Antonio adında bir yolcu kalmış. Antonio'nun niyeti Manila kentine gitmekmiş. Ve yalnız başına bile kalsa oraya gitmeye kararlıymış. Yahu deli misin demiş denizciler ona filikaya binmeden önce. Geminin dümeni bile kırıldı. Gövdenin ne kadar hasar aldığından bir haberimiz bile yok. Ölür gidersin buradan. Orasını göreceğiz demiş Antonio. Yüzerek gitmem gerekse bile gideceğim Manila'ya. Denizciler onu ikna edemeyeceklerini görünce kendi canlarını kurtarmak için Antonio'yu kaderiyle baş başa bırakmışlar. Filikalar gemiden ayrılıp Elmas Adası'na doğru yola çıkmış. Adaya çıkmadan önce bilinmesi gereken bir şey var demiş kaptan onlara. Burada cüceler yaşar. Epey asabi varlıklardır bunlar. Canlarını sıkarsanız canınızı alırlar. Ama onlara karşı nazik olursanız size istediğiniz her şeyi verirler. O yüzden beyler lütfen hareketlerinize dikkat edin. Denizciler kaptana söz vermişler ve kısa süre içinde filikalar kıyıya varmış. Teker teker karaya çıkmışlar. Adanın içlerine doğru birkaç saat yürümüşler ki karşılarına beyaz tuğladan yapılmış küçük ve yuvarlak biçimde evler çıkmış. Uzaktan bakınca yere ters olarak kapatılmış kavanozlara benziyorlarmış bunlar ve kapıları pencereleri de ufacıkmış. Burası cücelerin şehri olmalı demiş kaptan. Çok dikkatli olun. Siz dediklerimi sakın unutmayın. İyi ama hani burası elmas adasıydı demiş arkadan bir denizci kısık sesle. Ben elmas falan göremiyorum. Etekleri bu köyün diğer ucundan başlayan dağlarda elmaslar demiş. Cüceler tarafından sıkı sıkıya korunan daracık bir patikadan tırmanarak oraya ulaşılabilir sadece. O anda bir borazan sesi duyulmuş ve minik evlerin her birinin minik pencerelerinden birer ok fırlamış. Cüceler de evlerinden dışarı fırlayıp köylerinin girişine savunma pozisyonu almışlar. Kaptan hemen mendilini çıkarıp bulduğu bir sopanın ucuna takmış, bu bayrağı kaldırarak niyetlerine savaşmak olmadığını anlatmaya çalışmış. Bunun üzerine cücelerin içinden bir grup denizcilerin yanına gelmiş müzakere için. Kaptan onlarla nasıl bu yüzden ben tekrar yapıyorum.
Bunun üzerine cücelerin içinden bir grup denizcilerin yanına gelmiş müzakere için. Kaptan onlarla nasıl anlaşabileceğini biliyormuş. Bir süre işaretlerle konuştuktan sonra mürettebatın adaya girebileceği ancak gözlerinin bağlanması gerektiği konusunda anlaşmışlar. Etraflarını hemen muhafızlar sarmış. Denizcilerin ellerini kelepçeleyip onları küçücük hücrelere hapsetmişler. Bu hücreler o kadar küçükmüş ki denizcilerin kafalarını tavana çarpmamak için sürekli eğilmeleri gerekiyormuş. Ertesi gün tutsaklar cücelerin şefine götürülmüş. Beklenenin aksine şef köyün en genç cücesiymiş. Ancak hepsinden daha bilgi olduğu için onlara nereli olduklarını birçok dilde sorabilmiş. Şef denizcilerin İspanyol olduğunu öğrenince sözlerini İspanyolca devam etmiş. Tabii şimdi İspanyolca konuşmayacağım. Sizi bu adaya getiren nedir? Hepiniz deneyimli denizcilere benziyorsunuz. Buraya gelenlerin asla geri dönemeyeceğini bilmiyor musunuz? Belki de bu adanın zenginlikleri aklınızı çeldi. Eğer durum buysa hayatınızın yanlışını yapmışsınız. Çünkü adanın zenginlikleri sadece bize aittir. Onlara el sürmeye kalkarsanız ya ölürsünüz ya da bizim kölemiz olursunuz. Şefin sözleri bitince cüceler bir kez daha elleri kolları bağlı denizcilerin üzerine çullanmış. Onları yaka paça hücrelerine geri götürmüşler. Adada bunlar yaşanırken Esperanza gemisi rüzgarın ve suların merhametine kalmış halde sürüklenip duruyormuş. Antonio normalde dümenin olması gereken yerde oturmuş. Sakin sakin konuşuyormuş gemiyle. Ne olursa olsun Manila'ya, kayıp takım adalarının başkentine gitmeliyiz. Sana güveniyorum. Rüzgar ve dalgalar günlerce sürüklemiş gemiyi. En sonunda bir sabah Antonio kendini bir kıyıda bulmuş. Manila burası olmalı diye bağırmış heyecanla. Hemen gemiden atlayıp karaya çıkmış. Önlem almak için gemideki hafif ve küçük silahlardan birilerini yanına almayı unutmamış. Yavaş yavaş etrafta gezinmeye, kayıp başkent Manila'ya gidip gelmediğini sorabileceği birilerini aramaya başlamış. Saatlerce yürüdükten sonra karşısına iki cüce çıkmış. Bu cüceler yere oturmuş. Parlaklığı göz kamaştıracak türden taşlarla bir çeşit zeka oyunu oynuyorlarmış. Antonio yanlarına yaklaşıp selam vermiş. Cüceler kafalarını kaldırıp aşağılayıcı bir ifadeyle suratına bakmışlar ve oyunlarına geri dönmüşler. Size iyi günler dilerim demiş Antonio sesini biraz daha yükselterek. Benim geldiğim yerde verilen selamı anlamak ayıp sayılır. Cüceler onun söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorlarmış. Bu yüzden kafalarını kaldırıp bir kez daha uzun uzun suratına bakmışlar. Antonio kendisini hor gördüklerini düşünerek ikisini de yumrukla yere sermiş. Cücelerden biri düştüğü yerden kalkamazken diğeri ayağa kalkmış, bağırarak uzaklaşmaya başlamış. Antonio yere düşen cüceyi ayıltıp yanına almış, günlerce birlikte yolculuk etmişler. Antonio bu esnada cücenin lisanını birkaç kelime de olsun öğrenmiş. Cüce de biraz İspanyolca öğrenmiş haliyle. Artık birbirlerini anlamakta güçlük çekmiyorlarmış. Hatta birbirlerine hayat hikayelerini bile anlatmışlar çatpat. Cücenin hikayesi pek uzun değilmiş. Adı Fufei imiş. Kraliyetin zırhlı süvarilerindenmiş. Süvari olması çok bir şey ifade etmiyormuş gerçi. Çünkü gerçek atları yokmuş. O yüzden at yerine kamışlara biniyorlarmış. Ayrıca birkaç gün önce adalarına bir grup devin geldiğini, kendilerinin de onları nasıl esir aldıklarını anlatmış. Fufei'ye esirlerin kaderine henüz karar verilmemiş ama serbest kalmaları söz konusu bile değilmiş. Ya öldürüleceklermiş ya da köle olarak tutulacaklarmış. Bunları Fufei söylüyor. Antonio bunları duyunca dehşete kapılmış. Benim arkadaşlarım onlar demiş. Manila'da değilim demek ki ama onları kurtarmadan yola çıkamam tekrar.
Şu daha doğru çıkalım demiş Fuife'yi. Orada güvende olursun. Bizim muhafızlar hiç çıkmazlar dağa. Saldırmak için hızlı olmak lazım ama daha hızlı tırmanmak için bacakları uygun değil. Biliyor musun, yorgunluk öldürebiliyor bizi. Dağda sana kimse saldırmaz. Bu yüzden dağda kimse saldıramaz sana bu yüzden. Ama ovaya inersen keklik gibi avlanırsın. 3000'den daha fazla süvari var bu adada. Şimdi bunları anlatıyor da yani birkaç kelime mi öğrenmiş yani bu adam? Birkaç kelimeyle bunları söylüyorlarsa bayağı bir iletişim olmuş demek tabii. Umurumda değil demiş Antonio. Kendimi savunabilirim. Sen bilirsin demiş Fuifei. Madem savaşmaya kararlısın, o zaman onları karşısına çıktığında bir gözün bende olsun. Zehirli okların yerini söyleyeceğim sana. O okları yok edersen yaşama şansın artar. Gerçekten de Antonio dağın eteğine gelir gelmez karşısına bir cüce ordusu bulmuş. Fuifei onlara okların yerini işaret etmiş. Fuifei ona okların yerini işaret etmiş uzaktan ve Antonio gemiden aldığı silahla ok deposunu patlatmış. Çünkü bunlarda İspanyollarda ateşli silahlar var ama yerlilerde yok. Yerli tabii bunlar, yani hani cüceler falan dediğimiz aslında yerliler. Devam ediyorum. Bak şefimiz şu demiş Fuifei. Daha sonra diğerlerinden oldukça genç bir cüceyi işaret ederek iyi ya konuşalım bakalım şefinizle demiş. Antonio hiç korkmadan ordunun önüne doğru yürümüş. Şefi nazikçe kaldırıp koltuğunun altına almış. Yüksek bir meşe ağacının altına kadar yürüyüp onu yere indirmiş. Esir tuttuğunuz adamlar nerede diye sormuş ve ona doğrudan ya onları sağ salim bana verirsin ya da zehirli ok deponuzun başına gelenler bütün adanın başına gelir. Hayatında ilk defa ateşli silah gören ve haliyle bunu tanrısal bir şey zanneden şef, Antonio'nun şartlarını kabul etmiş. Birlikte Cüce Kent'e gitmişler. Esirler serbest bırakılmış. Denizciler kendilerini kurtaranın kim olduğunu gördüklerinde gözlerine inanamamışlar. Ona binlerce kez teşekkür etmişler. Bırakın teşekkür etmeyi demiş Antonio. Beni Manila'ya götürmeniz lazım. Yeterince geç kaldım zaten. Nasıl yani, bu adadan sağ çıktın ve yanına hiç elmas almadan mı ayrılacaksın buradan diye sormuş kaptan. Elmas mı? Neredeymiş ki elmas demiş Antonio. Şu geldiğini söylediğin dağın her yanı elmas görmedin mi demiş kaptan şaşkınlıkla. Gerçekten mi demiş Antonio hayretle. Ben oradaydım birkaç saat önce. Her tarafta yiyecek bir lokma arıyordum. Açlıktan ölecek gibiydim. Elmasların farkına bile varmamışım açlıktan. Bunun üzerine şef bir ziyafet hazırlanmasını istemiş. Cücelerin ziyafet dediği denizcilerin dişini kovuğunu bile doldurmamış ama günlerdir aç ve susuz oldukları için bu kadarcık yemek bile kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamış. Şef daha sonra hepsine dağlardaki elmaslardan biraz hediye etmiş. Denizciler cücelere veda ederek kıyıda onları bekleyen gemilerine dönmüşler. Birkaç ay çalıştıktan sonra gemiyi onarmış, eskisinden de sağlam hale getirmişler ve en sonunda Manila'ya gitmeyi başarmışlar. Evet, masalımız bu kadardı. Ne arıyorum ben? Evet, rujumu arıyorum. Ve kamera iyice aşağı kaymış. Yüzüm gözükmüyor bile ya. Biraz yanaşayım sizlerin yanına. Evet. Böyle oldu. Ben şimdi birkaç İspanyol masalı okudum. Merak ettim yani nasıl masallar var diye bir masal seçerken. Hep bolca denizci var. Zaten İspanyolların tarihine bakarsanız denizci millet. Yani
ne yapmışlar? Zaten bazı medeniyetleri yok etmişler. Sanki bu da onların masalı gibime geldi. İnka, Aztek ya da Mayalardan biri yani. Büyük ihtimalle bu buradaki yerliler de kısa boylu, ufak tefekli pigmeler gibi ve bunlar cüce demişlerdi. Bunların bir yok edişinin hikayelendirilmiş, masal haline getirilmiş hali diye düşünüyorum. Oh, hello to Canarias. I read a Spanish tale, fairy tale. Hımm. Evet. Evet, bugünkü masalım bu kadardı. Herkese güzel bir cumartesi gecesi diliyorum. Harika bir hafta sonu diliyorum. Evet. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Çok mersi kanalıma destek için. Bu da tabii size örnek olsun. Böyle destekler bekliyorum. Daha doğrusu, gelirse memnun olurum. Yoksa ben yine de okumaya devam edeceğim. Çünkü bu hoşuma gidiyor. Ay, neyse uzatmayayım. Evet. My hair. Thank you. It's my natural color, my hair. Evet ya, birazcık, soru cevap alabilirim aslında yani. Var mı sorunuz? Kendimi kamerada görünce hoşuma gitti. Beğendim yani. Oldum birazcık, kendini beğenmişlik gibi mi oldu, nedir? Ama azıcık soru cevap alabilirim. Hayatımda saçlarımı boyatmadım. Yani bu orijinal rengi hiç boya değmedi ve ben 40'ın üzerindeyim. Pek beyazım da yok. Beyazlamadan da boyatmayı düşünmüyorum açıkçası. Kısa saç da yakışıyor bana ama saçlarımı o kadar seviyorum ki ve gerçekten güzeller bence. Kıyamıyorum da kestirmeye. Evet. Yani ben mesela burada bazen soru cevap ya da sohbet programı yapabilirim. Duruma bakıyorum ama yani güzel sorular gelmiyor. Instagram'da daha güzel sorular alıyorum. O yüzden de Instagram'da açıyorum bu yayını. Oh, thank you. It's red. My lipstick color is. Evet, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İzleyenler lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için ise üye olabilirsiniz. Savaşçı üyeliğim var ya da imparator üyeliğim var. Savaşçı üyelik bir abonman bileti gibi, imparator üyelik ise asıl üyelik. Yurt dışından izliyorsanız ve üye olmak istiyorsanız Patreon'a katılabilirsiniz. Patreon'da ise YouTube'daki videolarım var. Oraya için de ileride bir şeyler yapmayı düşünüyorum bu yakınlarda ama henüz tam başlayamadım. Ben İstanbulluyum. Evet. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.